Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz şık böyle suretli güzel bir tablet çantası hazırlayacağız. İstediğimiz boyuta uygun olması için elimizdeki materyalle birlikte ölçerek yapmamız en iyi sonucu almamıza sebep olacak arkadaşlar. Ben bu şekilde kendi kullanacağım ürüne göre yaptım. Yine istediğiniz boyutta da hazırlayabilirsiniz. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın. Anlatımımıza geçelim. Evet, hemen şöyle ipimizle başlayalım. %100 koton bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, ip bilgileri de burada mevcut. 100 gramda 200 metre uzunluğunda bir ipim var. Daha dirayetli olması için 2 kat kullanacağım. Daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Ben biraz da elimdeki ipi değerlendireceğim. Zincir atarak başlayacağız. Buradaki zincir sayısı tamamen kendinize kalmış. İstediğiniz boyuta göre zinciri çekerek başlayabilirsiniz. Zaten düz bir zemin örgüsü öreceğiz. Çok fazla detayı yok. O yüzden hızlıca zemin örgüsünü anlatacağım. Daha sonra detaylara geçeceğiz. Zincirini çekerek başlıyorum. İstediğimiz genişlikte zincirimizi çekiyoruz. Ben 25 tane zincir çektim. Şöyle bir genişlik oldu. Şimdi 2 zincir daha ekliyorum. Bir üst sıraya geçmek için 3. zincirden ilmeğimi aldım. Şu şekilde bakın. Üçünü bir çekiyorum. Zincirden ilmeğimi alıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde, yani yalancı sık iğne yaparak dümdüz bir şekilde örüp kenarlarını dikerek birleştirme yapacağım. Daha sonrasında da detaylarına geçeceğim. İlk sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sıraya nasıl geçtiğimi de size gösterdikten sonra videomu kapatıp devam edeceğim. Fazla da uzatmamak adına videoyu. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi her zincire bir kez batarak devam ediyoruz. İlk sırayı tamamladım. Şu şekilde. Bakın. Koyu renk olduğu için çok görünmüyor ama zaten çoğumuzun bildiği bir model. Şöyle 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi burada da her sık iğnenin tepesine bir kez batacağım ve diğer başa kadar öreceğim. Buradan sonrasında detayımız yok arkadaşlar. Yine istediğimiz uzunlukta örüp çanta formunu kenarlardan dikerek vereceğiz. İster kapaklı ister düz bir şekilde örüp çanta formuna getirelim. Daha sonrasında yine birlikte devam edelim. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Şöyle kenar kısmından, bakın ilmeğim burada. Hemen ipimi kesiyorum. Burayı tamamladım. Şimdi dikiş için ipimi ayırıp hemen kenarlarını birleştireceğim. Şöyle torba şeklinde öreceğim. İpimi düğümlüyorum. Şöyle ki kenar kısımlarını birleştirdim. Bakın. İç kısımda düğüm kısmına bırakıyorum. Ve şöyle kenarlarından, iki kenarından da dikerek birleştiriyorum. Çanta kısmımız tamamlanmış oluyor. İki kenarı da bu şekilde dikelim ve birleştirelim.
Evet, dikiş kısmını tamamladım. Biraz daha boyunu uzatacağım. Bunun için ek bir renk kullanacağım. Beyaz kullanacağım. Dikişten sonra kullandım. Bu yüzden sadece tek yönlü olarak yine aynı şekilde her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. İstediğim boyuta ulaştığında da tamamlamış olacağım. Şu şekilde yine alt sıralarda yaptığımız gibi devam ediyoruz. Burada dikiş problemimiz olmayacak. Çünkü dönerek öreceğiz ve aynı şekli yakalamış olacağız. Ben bu şekilde istediğim boyuta gelinceye kadar örmeye devam ediyorum. Evet, istediğim boya gelinceye kadar ördüm. Bu kısmı tamamladım. Yine ipimi kopardım buradan. Burada bir sağlamlama yapacağım. Tam istediğim boyut bu şekilde. Şimdi sap kısmına geçelim. Sap kısmı için yine 2 kat kullanacağım. İpimi şöyle biraz geriye doğru alıyorum. Şöyle ortadan başlayacağım. Bir kordon örerek sap kısmını tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir başlangıç zinciri attım. Şöyle ortadan tığımı geçirip ikisini bir çekiyorum. Şöyle ortadan geçirdim. İkisini bir örüyorum. Ve bu şekilde kordonumu tamamlayacağım. Sap kısmı bu şekilde olacak. Bakın şöyle. Ne çok kalın ne çok ince. Güzel bir sap olacak. Bu şekilde örüp sap kısmını tamamlayalım. Daha sonra çantamıza monte edelim. Bu şekilde uzatıyorum. Evet, bu şekilde uzattık sap kısmımızı da. Şöyle yakından tekrar bir göstermek istiyorum görüntüsünü. İstediğimiz boyuta gelinceye kadar sap kısmını da uzattık. Bunu da hemen şöyle çantamıza dikerek birleştireceğim. Bunu video dışında yapacağım. Şimdi detaylarımıza geçelim. Şöyle bir ipim var arkadaşlar. Yine beyaza yakın bir renk kullanacağım. Tam beyaz değil. Şöyle bunu alalım ki biraz daha net görünsün. Zincir çekerek başlayacağım. Altı zincir çektim. Hatta 7 yapalım şöyle ki zinciri şöyle küçük bir halka şeklinde bağladıktan sonra 3 tane zincir çektim ve üçlü trabzanlarla dolduruyorum. Sayısı önemli değil. Çünkü tek bir seferlik bir sayının önemi yok burada. Çünkü bir parça daha yapacak olsaydık sayıp diğer parçayı da aynı şekilde yapmamız gerekecekti. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ve 15 tane trabzanımızı yapalım. İkinci sırada da şöyle bakın zincirle bir üst sıraya geçtim ve aynı noktadan tekrar bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Şimdi sıra boyunca her trabzanın tepesine 2 kez batacağım. 15 tane yapmış olduğumuz trabzanı ikinci sırada 30 tane yaparak sırayı tamamlayacağım. Evet, 30 tane trabzan yaparak sırayı tamamladık ve başlangıçtaki ilk trabzanımızın tepesinden şöyle ilmeğimizi geçirdik. Sıkıca bir zincirden sonra şöyle biraz boşluk bırakıyorum. İpimi uzattım ki burayla dikiş işlemini yapacağım.
Evet. Hemen çantamı şöyle alacağım. Bakın. Şu şekilde. Şöyle ortalarda bir yere burayı dikerek ya da yapıştırarak, tamamen size kalmış, burayı buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ben iğnemi aldım hemen. Böyle ince ufak tefek işleri video dışında yapacağım ki gereksiz yere uzatmamak için. Şimdi bunu buraya dikelim. Daha sonrasında birlikte devam edelim. Dikme işlemini tamamladım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi kullanacağım malzemeler şu şekilde arkadaşlar. Burun, ağız ve 2 tane göz var. Şimdi bunları sıcak silikon kullanarak yapıştıracağım. Burun kısmını da tam şu orta kısma yapıştıralım ki hem oradaki boşluk kapanmış olsun, hem de tam ortaya yapıştırmış olalım. Evet, şu şekilde. Şimdi gözlerimizi de şöyle üst kısma yapıştıralım şöyle ki, evet, şu şekilde yapıştırdım. Bakın görüntümüz böyle. Şimdi yine beyazla devam edeceğim. Yine 2 kat kullanacağım. Zincir atarak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Bakın. Şimdi ilk zincirimi batıyorum ve bir halka oluşturuyorum şu şekilde. Şimdi bu halkanın içine sık iğne yapacağım. Zincirlere batmıyorum. Şöyle sıkıca dolduracağım. Yine sayısı benim için önemli. Çünkü bundan bir tane daha yapacağım. Aynısından. Daha sonra birleştireceğiz. Eşit olması için de aynı sayıda sık iğne yapmalıyız. Şöyle biraz sert dursun istiyorum. Evet, bu şekilde 2 tane halka hazırlayalım. Evet, ilk halkamız burada gördüğünüz gibi, ikinciyi de tamamladık. Şimdi bunları da birbirine ekleyeceğim. Şöyle 2-3 tane zincir çekiyorum hemen. Şöyle bir yerleştirelim bakalım nasıl görünecek. Hatta zincire de gerek kalmayacak gibi görünüyor. Şöyle şu şekilde dikerek tamamlayacağız arkadaşlar. Yan yana koyduğumuzda dediğim gibi zincire de gerek kalmayacak, ama şöyle üst kısımda şöyle bir birleştirme, gözlüğün birleşme noktası olarak da kalabilir. Şimdi bunları da yapıştırabiliriz yine burada burunda ve ağızda, gözlerde olduğu gibi. Yine ben böyle ince bir tel atarak dikeceğim. Sonrasında çantamızı tamamlamış olacağız. Az önce de söylediğim gibi dikme işlemlerini video dışında yapıyorum uzatmamak adına. Şimdi ipimi koparıp dikişlerimi tamamlıyorum. Sonrasında da çantamızın bitmiş haliyle yine burada olacağız. Dikme işlemlerimizi de tamamladık. Görüntümüz bu şekilde, gördüğünüz gibi tam da istediğimiz boyutta. Şöyle bakın. Dilerseniz uç kısmına fermuar ya da herhangi bir kapatma
uyguladıktan sonra istediğiniz gibi rahatça kullanabileceğiniz güzel, hoş, tam çocuklara uygun bir tablet çantası hazırladık arkadaşlar. Umuyorum ki faydalı bir içerik olmuştur sizler için de. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.